Sokrates bilginin doğuştan geldiğine inanır ve yöntem olarak bilgiyi direkt olarak karşıdakine aktarmak yerine sorduğu ustaca sorularla ona buldururdu. Ona göre bilgi zaten içimizdeydi ve o sorduğu harika sorularla adeta o bilgiyi içimizden doğurturdu. Bu yüzden de annesi de ebe olan Sokrates kendine ben de zihinlerin ebesiyim derdi. Hayat bizi zorladığında, bir problemle karşı karşıya kaldığımızda biz de kendi kendimize sorabileceğimiz bazı kilit sorularla kendi kendimize yardımcı olabiliriz. Peki bu sorular neler olabilir? Gelin birkaç tanesine göz atalım. İlk sorumuz, şu an yaşadığım durumda hangi güçlü yönlerim bana nasıl yardımcı olabilir? Sahip olduğum hangi yetenekleri nasıl kullanabilirim? Stres içindeyken genellikle kurban moduna gireriz ve kendimizi çaresiz, güçsüz olarak görmeye meyilleniriz. Benzer şekilde karşımızdaki problemin de olduğundan daha büyük, daha baş edilemez olarak algılarız. Oysa çoğu zaman zannettiğimizden daha güçlü ve yetenekliyizdir. İşte bu sorular gücümüzü ve yeteneklerimizi bize hatırlatarak motivasyonumuzu arttırabilir. İkinci sorumuz, olası çözüm yolları neler? Neler mümkün? Stres anında işin olurundan çok olmazlara odaklanırız. Zira bu sırada bakış açımız daralır, tünel vizyonu dediğimiz bir zihinsel duruma geçeriz. Bu zihinsel durumda sadece soruna odaklanırız ve ondan başka hiçbir şeyi görmeyiz. Çözüm gözümüzün önünde olsa bile ne yazık ki daralan bakış açımızla onu göremeyiz. Böyle bir durumda mümkün olmayan değil, mümkün olan nedir sorusunu kendimize sorup buna verdiğimiz yanıtları en mantıksızından en mantıklısına kadar bir kağıda yazıp dökebiliriz. Ardından değerlendirdiğimizde bu yanıtları belki de bize yardımcı olabilecek cevabı bulabiliriz. Bu soru, yani ne mümkün sorusu, odağımızı çözümsüzlükten alıp çözüm yollarına getirmemize, dolayısıyla tünel vizyonundan çıkmamıza yardımcı olur. Üçüncü sorumuz, benzer bir sorunu bir arkadaşım yaşasaydı ona ne derdim, ne önerirdim? Bu soru da yine içine saplanıp kaldığımız o sorun döngüsünden çıkıp şöyle bir adım geriye gelmemize ve büyük resme bakabilmemize yardımcı olur. Ve dördüncü soru, başıma gelen bu durumu nasıl değerlendiriyorum? Nasıl yorumluyorum? Bu yorumlama ne kadar gerçekçi? Ve bunun için somut kanıtlarım neler? Çoğu zaman içimde yaşadığım sıkıntının asıl sebebi başıma gelen olaylardan ziyade bu olayları yüklediğim anlam. Yani bu olayları değerlendirme, yorumlama biçimimdir. Örneğin iş yerinde bir hata yapmış ve uyarı almış olayım. Başıma gelen olay bu. Yöneticimden uyarı aldım. Ve bunun üzerine kendime sordum. Ben bu durumu, yani yöneticimden uyarı almayı nasıl yorumluyorum? Bunun benim için anlamı ne? Eğer ben bu durumu, bittim ben, mahvoldum, bir daha asla benimle ilgili algısı düzelmeyecek, herkes benim bir beceriksiz olduğumu düşünüyor, aptalım ben, nasıl böyle bir şey yaparım, nasıl böyle bir hata yaparım, beceriksizin tekiyim ve benzeri şekillerde yorumluyorsam, bu durumda kendimi çok büyük bir sıkıntının içinde bulmam olası. Diyelim ki ben bu düşüncelerimi yazdım. Yani bittim ben, mahvoldum. Bir daha asla algısı düzelmeyecek. İşte beceriksizin tekiyim vesaire. Tüm bunları kağıdıma yazdım. Aklınızdan geçen her düşünceyi yazın. Bakın bu da bir beceridir. Çoğu zaman bunların farkında bile değiliz. Yani zihnimizden geçen düşüncelerin farkında bile değiliz. Onlarla o kadar bütünleşiyoruz ki, onlara o kadar yapışıyoruz ki o düşüncelere. Kendimizi o düşüncelerden ayrıştırıp, şöyle geriye geçip, kendi kendini gözlemleyen zihin konumuna, yani gözlemleyen benlik konumuna bir türlü geçemiyoruz. Bunu yapabildiğimizde halbuki, yani kendi düşüncelerimizi gözlemleyebildiğimizde tarafsız bir şekilde, objektif bir şekilde ve bunları kağıda aktarabildiğimizde oldukça iyi bir aşama kat etmiş olacağız. Bunları kağıda döktükten sonra sorgulayın. Yani bu düşüncem ne kadar gerçekçi? Bunun için somut kanıtlarım neler? Neye dayanarak bir daha asla benimle ilgili algısının düzelmeyeceğini düşünüyorum? Neye dayanarak kendimin komple bir beceriksiz olduğunu düşünüyorum? Kanıtlarım neler? Bunları yazın elinizde ne varsa, ne geliyorsa aklınıza. Ardından bunu çürüten kanıtları yazın. Bakın bu düşüncelerin gerçekçiliğini sorgulayın derken şunu kastetmiyorum. Bazen yanlış anlaşılıyor bu söylemim. Yani
Ne demek? Evet, ben gerçekten de bunu hissediyorum diyor. Evet, ben gerçekten de bunu düşünüyorum diyor kişi. Evet, sizin zihninizden gerçekten de bu düşünce geçiyor. Orada bir sıkıntı yok. Bu düşüncenin somut gerçekçiliğini sorgulayın diyorum. Yani objektif olarak dışarıdan bir göz gibi baktığınızda ne kadar gerçekçi bu düşünce, ne kadar doğru, buna bakın anlamında söylüyorum. Yani bir insanın bir kere hata yapmış olması ve bu yüzden uyarı almış olması onun komple beceriksiz olduğu anlamına mı gelir? Yoksa hatasız insan olmaz mı? Hangisi daha mantıklı? Mantık çerçevesinden baktığınızda bu yorumlama biçimi ne kadar doğru? Bu açıdan bakın düşüncelerinize. Ve kendimize sorabileceğimiz bir diğer soru. Böyle düşünmenin bana ya da sorunun çözümüne bir faydası var mı? Sıkıntılı zamanlarda genellikle şu iki yaklaşımdan birini deniyoruz. Ya kurban moduna girip kendimize acıyoruz. Ah zavallı ben, neler geldi benim başıma, niye böyle oldu, ne kadar da çaresizim, ne kadar da mutsuzum. Ya da kendimizi acımasızca yargılarız. İşte Allah da beni kahretsin, ne kadar beceriksizim, neden böyle yaptım gibi. Eğer kendinizi bu iki yaklaşımdan birinde bulursanız şunu mutlaka sorun. Böyle düşünmenin bana ya da sorunun çözümüne bir faydası var mı? Kendime acımamın ya da kendimi dövmemin çözüme bir katkısı var mı? Unutmayın, amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Amacımız sorunu çözmek, kendimizi yerden yere vurmak değil. Ve 6. sorumuz. Bu durumda, yani benim şu an yaşadığım durumda sevdiğim bir arkadaşım olsaydı, ona şefkatli ve destekleyici bir yaklaşımla konuşsaydım neler söylerdim? Yine bu soruda öz şefkati unutmamak için, size hatırlatmak için hazırladığım bir soru. Hani dedik ya, böyle durumlarda kendimizi yerden yere vururuz ama bir başkası benzer bir şey yaşadığında, mesela bir sevdiğimiz, son derece şefkatli ve destekleyici yaklaşabiliriz. Onda bir sorun yoktur ama o desteği ve şefkati kendimize göstermek, özellikle de çocuklukta bir takım yaralarımız varsa, bize biraz daha zor gelebilir. Ama buna yavaş yavaş kendimize alıştırabiliriz. O yüzden bu gibi durumlarda hemen o kendimize yaptığımız saldırganlığı fark edip bir durmak. Bir dakika ya, şu anda sanki böyle destekleyici, şefkatli bir şekilde bir arkadaşıma yaklaşsam ne derdim sorusunu kendime sorup bu cümleleri, yani bu soruya vereceğim cevaptaki cümleleri kendime de söyleyebilmek yine önemli. Ve son soru. Bu soruyu özellikle olayı atlattıktan belirli bir süre sonra, yani kısa bir süre sonra, belki olayın etkileri azaldıktan kısa bir süre sonra kendinize sormayı alışkanlık haline getirmenizi öneririm. Özellikle zorlayıcı yaşam deneyimlerinin ardından. Nedir bu soru? Bu durum bana, yani bu durum ya da bu deneyim bana ne öğretti ve gelecekte bunun olmaması için ne gibi önlemler alabilirim? Ya da bundan daha az etkilenebilmek için ne gibi önlemler alabilirim? Bakın, bu sorular benim yaşadığım bu zorluğu, bu deneyimi boşu boşuna yaşamamış olmamı sağlıyor. Yani neyi getiriyor beraberinde? Her zorlayıcı deneyim aslında bizi pişirir. Her zorlayıcı deneyim, evet, belki üzerimizde bazı yaralar bırakabiliyor bazılarımızda. Ama eğer o süreci atlatabilirsek, yaralarımızı sarabilirsek, olgunlaşmamıza ve gelişmemize de yardımcı oluyor. Öte yandan benzer durumları gelecekte de yaşamamak ya da önlem alabilmek adına yine buradan bir ders çıkarmak da çok çok önemli. O yüzden bu sorular, dediğim gibi, zorlayıcı her bir yaşam deneyiminin ardından alışkanlık haline gelirse psikolojik dayanıklılığınızı arttırıp gelişmenize ve olgunlaşmanıza yardımcı olacaktır. Hayat yolculuğunda her birimiz zaman zaman zorlayıcı deneyimler yaşıyoruz ve yaşayacağız. Bu gibi durumlarda eğer bir destek almak istersen kanalımızda bununla ilgili çok sayıda video bulabilirsin. Eğer kanalda yeniysen oynatma listeleri sekmesine giderek oradaki bölümleri incelemeni tavsiye ederim.